Ateşi kim çaldı? Bir zamanlar tanrıların bile korktuğu bir şey oldu. İnsan düşünmeye başladı. Bu videoda sadece bir Titan'ın baş kaldırısını değil, insanlık tarihinin en eski hack girişimini, ateşin nasıl yasaklı bir teknolojiye dönüştüğünü ve tanrıların arasında geçen antik bir mobbing vakasını izleyeceksiniz. Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Ateşi çalıp insanlara veren Prometheus'un nasıl sonsuz bir işkenceye mahkum edildiğini, Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. ve Zeus'un nasıl hem sinirli hem de sevimli bir tanrı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu sadece bir mit değil. Bu video aynı zamanda şunu da soracak. Gerçek bilgiye ulaşmanın bedeli nedir? Tanrılara rağmen düşünmek mümkün müdür? Ve Prometheus aslında hepimiz olabilir miyiz? Çünkü bu bir Titan'ın hikayesi değil sadece. Bu aydınlanmanın, isyankar merakın ve bir kartala karşı dik durmanın hikayesi. Tanrıların soyundan insanların dostuna. Prometheus kimdir? Titan mı? Hain mi? Yoksa insanlığın ilk hacker'ı mı? Evren daha yeni şekilleniyordu. Kaostan kozmosa geçilmişti. Yıldırımlar gökyüzünü, ilham rüzgarı yeryüzünü sarıyordu. Tanrılar kendi düzenlerini kuruyor, dağları yükseltiyor, ölümsüzlük fikirle değil kudretle ölçülüyordu. Ve tam bu anda sahnede, ışığın ortasında gri bir figür belirdi. Prometheus, bir Titan, yani Titanların bir önceki sürümü. Olimpos'un yeni yönetimiyle ufak bir çatışmalı miras meselesi olanlardan. Ama Prometheus diğer Titanlar gibi kinci ve yıkıcı değil. Onun uzmanlık alanı zeka ve ilgi alanı insanlar. Ben onlara baktım ve tanrılarla aralarındaki farkı sadece bir kıvılcımda gördüm der Prometheus. Zeus ve diğer tanrılar yeni sistemlerini kurmuştu. Gökyüzü onların, şimşek onların, güç onlarındı. Ama Prometheus başka bir şeyin peşindeydi. Güç değil, gücün potansiyeli. İnsanlarda gördüğü şey buydu. Korkak ama meraklı, zayıf ama inatçı. Her şeyden önemlisi kendi kaderini çizmek isteyen. Araya bir tanrılar grubu WhatsApp yazışması gibi hayal edelim. Zeus, insanlara fazla yüz veriyorsun Promi. Athena, bence tatlılar ya ama biraz da gerizekalılar. Prometheus, ben bir şey deneyeceğim. Ateşi verince kendilerine gelirler. Zeus, sakın böyle bir şey yapma. Prometheus'un kalbinde bir kıvılcım, zihninde bir plan vardı. Tanrılardan çalınacak bilgi insanlara verilecekti. Ama bu sadece küçük bir yardım değildi. Bu tanrılara rağmen insanı seçmek demekti. Ve bu seçim evrendeki dengeleri bozacak ilk adım olacaktı. Ve biz şunu görecektik. Prometheus'un tanrısal soydan olmasını ama insana karşı olan hayranlığını, Zeus'un yetkiyi devraldım, karışanı yakarım tarzı yönetimini, insanların daha yaratılmadan önce bile mitolojik taht oyunlarının piyonları haline gelişini ve en önemlisi ilk isyan kıvılcımının doğuşunu. Ama bu sadece başlangıçtı. Tanrıların sofrasında bilgi yasaktı. Ama Prometheus sofradan değil, mutfaktan çalmıştı ateşi. Tanrılar yaratıyor, Prometheus düzgün kodluyor. Çamurdan kod yazılır mı? Eğer Titansan evet. Evren kurulmuştu ama bir şey eksikti. Tanrıların hükmettiği bir dünya, hükmedilecek canlılar olmadan neye yarardı ki? Böylece tanrılar işe koyuldular. Toprağı yoğurup suya şekil verdiler. Bir parça kutsal nefes üfledikten sonra işte sana ilk beta sürüm canlılar. Ama işler pek de planlandığı gibi gitmedi. Epimetheus sahnede. Prometheus'un kardeşi. Tatlı, iyi niyetli ama hafif kafadan kırık. Tanrıların dağıttığı yetenekleri canlılara verirken biraz fazla hızlı ilerliyor.
Güç aslana, kanat kuşa, zehir yılana, zırh kaplumbağaya ve geriye hiçbir şey kalmaz. Sadece çamurdan yapılmış, çıplak, zayıf bir yaratık, insan. Prometheus durumu görünce, "Oğlum Epimetheus sen ne yaptın? Bu yaratığa hiçbir şey bırakmamışsın ki. Adam bir kere çıplak, zırhı yok, tırnağı yok, dişi yok. IQ da bende kaldı zaten." Prometheus bu noktada kararını verir. Sadece kasla değil, akılla hayatta kalmalı diye düşünür. Güç değil zeka, kılıç değil ateş. Tanrıların yasakladığı o şeyi, yani ateşi ben insanlara vereceğim der. Ve işte orada mitolojinin en büyük kırmızı çizgisi aşılır. Çünkü ateş eşittir ısınmak, pişirmek, aydınlanmak ve en önemlisi merak ettiklerini denemek demektir. Ateş bilginin sembolüdür ve bilgi tanrılar arasında bile herkese dağıtılmaz. O güç sahiplerinin kasasındadır. Ama Prometheus o kasayı kırar, yasak bölgeye girer ve tanrılardan çalar. Kendi yaratımını kendi donatır. Düşünsene, tanrılar kendi egolarına heykel yaparken Prometheus insanlara çay demlemeyi öğretiyordu. Bu bölümde ne gördük? Yaratılış mitinin derin absürtlüğünü, yetenek dağıtan ama plan yapmayan tanrıları, Prometheus'un sistem hatasını fark edip kodu düzeltmeye çalışmasını ve ateşin, yani bilginin yasaklı ama kaçınılmaz doğuşunu. Ve böylece ilk isyan başladı. Çamurdan yapılmış bir yaratığa yıldızların sırrı fısıldandı. Bir sonraki bölümde ateş çalınır, tanrılar çıldırır. Prometheus insanlık tarihinin ilk illegal dosya paylaşımcısı ilan edilir. Geliyoruz. Ateşli suç ve cezalı akıl. Sadece bir kıvılcım değil. Bu, tanrılara karşı açılmış savaşın ilk alevi. Bu sabah Olimpos Dağı'nda kahvaltı yapan tanrılar gökyüzünde dumanlar yükseldiğini fark etti. Zeus, "Bu mangalı kim yaktı?" diye sordu. Hera, "Bu insanlarda ateş yoktu ki," diye ekledi. Ve Athena, "Yine Prometheus bir şeyler karıştırıyor," dedi. Evet, çünkü Prometheus Olimpos'un kutsal meşalesinden bir parça ateşi gizlice aldı ve onu insanoğlunun ellerine bıraktı. Sinsi değil, bilerek, isteyerek, gözünü kırpmadan. Ve insanlık için her şey değişti. Geceleri karanlıktan korkmayı bıraktılar. Etin tadı çiğ garip geliyorken, pişmişken nefis oldu. Göl kenarına kamp kurup marshmallow kızartmaya bile başladılar. Ama Zeus için bu bir aşağılanmaydı. Çünkü o tanrıların tanrısıydı ve biri onun sınırlarını delmişti. Üstelik bu biri kendi eski müttefiki Prometheus'tu. Zeus'un öfkesi tanrısal değil, tam anlamıyla insaniydi. Küskünlük, alınganlık, "Ben sana ne yaptım da bu nankörlüğü ettin" tavırları. Yani biraz fazla ciddiye alan ilahi bir patron takınması. "Ben bu yaratığa zeka verdim diye sen kalkıp ateş mi veriyorsun?" Ateş dediğin sadece ısı değil, uygarlık bu. Bugün ateş verirsin, yarın demokrasi isterler. Zeus cezasını verirken acımasız değil, yaratıcıydı. "Öyle bir ceza vereceğim ki hem sen acı çekeceksin hem de kimse unutamayacak." Prometheus, Zeus'un emriyle Kafkas dağlarına zincirlenir. Ama öyle bir zincir ki tanrısal, kopmaz, çözülmez ve sonsuzluk garantili. Ve her gün bir kartal gelir. Prometheus'un karaciğerini yer. Gece olunca Prometheus'un karaciğeri yenilenir ve ertesi gün kartal tekrar gelir. Kartal, "Ben sadece görevimi yapıyorum," der. Prometheus da ondan bir gün bile olsa tatil yapmasını ister. Ama burada asıl vurucu olan şu: bu ceza sadece fizikseldi sanıyorsan yanılıyorsun. Prometheus için en büyük işkence, bilgi verdiği insanların başına ne geldiğini izleyememekti. Çünkü o artık görüyordu. Ateş ısıtır ama yakar da. Bu bölümde Prometheus'un tanrılar arasındaki sessiz devrimini, Zeus'un alıngan öfkesini ve sonsuz cezayı, ateşin bir araç değil, ideolojik bir tehdit olarak görülmesini ve belki de tarihin ilk bilgi suçu vakasını gördük. Prometheus ateşi çaldı, evet.
Ama o aslında korkusuz düşünme cesaretini de çaldı tanrılardan. Pandora, Zeus'tan ince bir intikam. Sen insanları çok mu seviyorsun Prometheus? Al o zaman, başlarına bela. Zeus düşünüyor. Prometheus'u zincirledik. Kartalı da ayarladık. Ama insanlar hala umut dolu. Biraz fazla mutlu hatta. Bu ateş olayından sonra özgüven patlaması yaşıyorlar. Bu böyle olmaz. O zaman ben de onlara bir hediye vereyim. Ama içinden karanlık çıksın. Ve sahneye Pandora girer. Tanrıların ellerinden çıkmış mükemmel bir eser. Afrodit'ten güzellik, Hermes'ten zeka, Athena'dan zerafet ama Zeus'tan da merak almıştır. Yani hem cennet hem cehennem tek bir bedende yaratılmıştır. Ve Pandora'nın eline bir kutu verilir. Ama kutunun üstüne büyük harflerle kesinlikle açma yazılır. Haliyle açar tabii. Yani sen şimdi düşün, kadına sonsuz güzellik, zeka ve merak ver, sonra da de ki ama kutuyu sakın açma. Bu ne şimdi? Tanrılar bile kafalarında bir çelişki yaşıyor. Ve kutu açıldığında içinden neler çıkar? Hastalıklar, kıskançlık, ölüm, yoksulluk, vergi dairesi, şaka ama hissiyat o. Savaş, korku ve en kötüsü umutsuzluk. Yani Prometheus'un verdiği o kıymetli ateşin üstüne Zeus tüm soğuk suyu bir anda dökmüş gibi. Ama bir şey kalıyor kutunun dibinde, umut. Evet, Pandora'nın kutusu her ne kadar felaket getirse de içinde bir parça ışık kalıyor. Çünkü insan her şeye rağmen yeniden başlamayı bilen bir varlıktır. Yani bir titan seni özgürleştirir, bir tanrı seni cezalandırır, bir kadınsa seni sınava tabi tutar. Bu bölümde Zeus'un stratejik ama kindar zekasını, Pandora'nın mükemmel kusur olarak tasarlanışını, merakın nasıl hem bilgiye hem belaya götürdüğünü ve insanlığın lanetiyle birlikte gelen tek lütfu, yani umudu gördük. Prometheus bize ateşi verdi ama Pandora bize hayatın gerçeklerini de verdi. Işıklar, gölgeler birlikte geldi ve insan ilk kez seçim yapmaya başladı. Herakles'in zamanı. Kartalın canına ot tıkayan adam. Bir titana yapılan haksızlığı ancak yarı tanrı bir adam çözer. Prometheus kaç bininci sabahına uyanıyordu bilinmez. Ama gökyüzü yine griydi. Kartal yine hazırdı. Zincirler yine aynıydı ve Prometheus susmuyordu. Artık çek gaganı karaciğerimden. Haftada bir gün izin yap ne olursun. Ama bu sabah farklıydı. Çünkü o dağa bir dağa tırmanıyordu. Omzunda ok, elinde yay ve sırtında 12 görevin yüküyle gelen bir adam, Herakles. Prometheus içinden şöyle geçirdi. Bu çocukta başka bir hava var. Bisepsinden karizma sızıyor. Herakles yukarı çıkar çıkmaz durumu anladı. Hiç laf kalabalığına gerek yok. Kartal gözünün üstüne bir ok yedi. Ve kartal düştü. Dramatik bir şekilde karaciğer rahat bir nefes almaya başladı. Herakles Zeus'un izni olmadan tanrısal zincirlere dokunamazdı. Ama bu sefer işler farklıydı. Zeus içten içe biliyordu ki Prometheus'un gördüğü o insan potansiyeli aslında haklıydı. Bilgi artık geri alınamazdı ve Prometheus cezasını fazlasıyla çekmişti. Bırakalım onu. İnsanlar zaten cezasını kendi kendilerine veriyorlar artık dedi. Zincirler kırıldı. Prometheus binlerce yıl sonra ayağa kalktı. Bir titandan fazlası olarak bilginin bedelini ödemiş bir simgeye dönüştü. Yalnız var ya, ben karaciğerimi artık bağışlamam, bıktım yeminle diye geçirdi içinden. Bu bölümde Herakles'in kas gücüyle gelen etik adaleti, Prometheus'un çilesinin son buluşunun ama gururunun hiç kırılmadığını, Zeus'un ilk kez gelen geri adım atışını ve insanlığın artık tanrılardan bağımsız düşünmeye başladığını gördük. Ve işte böyle bir titanın çaldığı ateş bir insanın elinde yandı. Sonsuz cezaya rağmen umut sönmedi. Çünkü insan artık sadece canlı değil, düşünen bir varlıktı. Prometheus'un mirası. Biz o ateşi ne yaptık? Bir titan verdi, insanlık ne yaptı? Prometheus bize sadece ateşi vermedi. Bize reddedilme cesaretini verdi. Bize bilginin kutsallığını gösterdi. Ve en önemlisi tanrılarla aynı masada oturmasak da onların ışığında yürüyebileceğimizi hatırlattı. Ama o zamandan bu zamana biz o ateşi ne yaptık? Ateşle yemek pişirdik, hayatta kaldık. Sonra topluluklar kurduk, kültürü doğurduk.
Yazıyı bulduk, felsefe yaptık, göğe baktık ve sonra dedik ki yetmez. Biz o ateşi makinelere verdik. Sonra atomlara, sonra cezaya, sonra zekaya. Ve şimdi ekranın başında oturup şunu soruyoruz. Yapay zekayla dünyayı mı kurtarırız yoksa sonunu mu getiririz? Gerçeği bilmek istiyor muyuz yoksa sadece konfor mu arıyoruz? Yeni Prometheus'lar kim? Ve hangi kartallar bu Prometheus'ların peşinde? Bugün Prometheus bir titan değil belki ama onun torunları aramızda. Genetik kodları çözen bilim insanlarında, otosansüre kafa tutan gazetecilerde, gerçek bilgiyi ekran başında arayan senin gibi zihinlerde. Her ateş bir ışık değildir ama her ışık bir kıvılcımla başlar. Ve o kıvılcım bir titanın yüreğinde yanmıştı. Bugün senin zihnindeyse bu hikaye hala bitmedi demektir. Ve finalde Prometheus'un eyleminin tarihi aydınlatan bir sembol haline gelişini, ateşin sadece fiziksel değil, entelektüel bir miras olduğunu ve bu mirasın artık bizim sorumluluğumuzda olduğunu gördük. Prometheus zincirlendi ama fikri zincirlenmedi. Ateşi çaldı ama hepimiz onunla yazmaya devam ediyoruz. Çünkü düşünmek en büyük başkaldırıdır ve sen şu an bunu izliyorsan belki de içinde bir titan uyanıyordur. Beğendiysen paylaş, abone ol, yorum yaz. Çünkü bu çağda ateş bilgi paylaşmaktır.